Gece çökmüş. Fırat kıyısındaki sazlıklar rüzgarla eğiliyor. Kerpiç evlerin damlarında uyuyan insanlar aynı anda gökyüzüne bakıyor. Bulutların arasından yıldız gibi görünen bir ışık beliriyor. Fakat yıldızlar böyle yavaşlamaz, yön değiştirmez ve toprağı titreterek şehrin dışına inmez. İçinden çıkanlar insan biçiminde ama insanlardan daha uzun ve daha heybetli. Üzerlerindeki altın ve koyu taş yüzeyler meşalelerin ışığını garip biçimde geri yansıtıyor. Modern Anunnaki anlatısı işte bu sahneyle başlıyor. İnsanlığın tanrı sandığı ilk ziyaretçiler, gökten gelen başka bir dünyanın yolcuları olabilir. Hikayeye göre onlar, dünyanın tanrıları değildi. Çok uzak bir gezegenden geldiler. Gökyüzünden indiler ve insanlık daha şehir kurmayı bilmezken Mezopotamya'ya yerleştiler. Adları Anunnaki'ydi. Nibiru'dan geldikleri, altın aradıkları ve sonunda insanı kendi elleriyle yarattıkları söylendi. Peki bu hikaye gerçekten binlerce yıllık tabletlerde mi yazıyor? Yoksa tabletler bize bundan çok daha garip bir şey mi anlatıyor? Önümüzde tek bir iddia değil, birbirine kilitlenmiş 4 büyük dosya var. Önce Anunnakilerin tabletlerde kim olduğunu öğreneceğiz. Sonra insanı neden yarattıklarını, altının bu hikayeye nasıl girdiğini ve Nibiru denen kayıp dünyanın neden her olayın arkasında belirdiğini izleyeceğiz. Son dosyada ise tufan gecesine ulaşacağız. Şehirler suya gömülürken kimlerin yukarıdan izlediğini, Enki'nin neden kendi ailesine karşı geldiğini ve tanrıların felaketten sonra neden yavaş yavaş insan dünyasından çekildiğini soracağız. Her bölüm bir kapıyı kapatırken daha ağır bir kapıyı açacak. Bu dosyada Anunnakilerin kim olduğunu, insanı neden yarattıklarını, Nibiru'nun ne olduğunu ve tufandan sonra nereye gittiklerini 4 bölüm boyunca adım adım izleyeceğiz. Ama işe uzaydan değil, toprağın altından başlayacağız. Çünkü gökten geldikleri söylenen bu varlıkların hikayesi, çamurdan yapılmış küçücük tabletlerin içinde saklı. Evet, kozmik sırrın arşiv sistemi biraz mütevazı. Kil, kamış ve oldukça iyi çalışan bir çöl iklimi. Hikayenin zemini, bugünkü Irak'ın büyük bölümünü kapsayan Mezopotamya'dır. Adı, iki nehrin arasındaki ülke anlamına gelir. Fırat ve Dicle yalnız su taşımıyordu. Çamur, bereket, ulaşım ve aynı zamanda yıkım getiriyordu. Burada yaşamak için doğayı beklemek değil, onu birlikte yönetmek gerekiyordu. Kanallar kazıldı, bentler kuruldu, tarlalar ölçüldü ve binlerce insanın emeği aynı takvimde buluşturuldu. Bu işbirliği köyleri şehirlere dönüştürdü. Uruk, Ur, Eridu ve Nippur yalnız yerleşim değil, insanlığın ilk büyük düzen denemeleriydi. Tanrılar da bu düzenin dışında değil, tam merkezindeydi. Mezopotamya, Dicle ile Fırat nehirleri arasındaki geniş bölgenin adıdır. Bugünkü Irak'ın büyük bölümünü kapsayan bu topraklarda binlerce yıl önce köyler büyüdü, sulama kanalları açıldı ve tarihin ilk büyük şehirlerinden bazıları ortaya çıktı. Uruk, Ur, Eridu, Lagash ve Nippur. Her biri yalnız evlerin ve pazarların toplandığı bir yer değildi. Şehrin merkezinde bir tapınak, tapınağın merkezinde ise o şehrin sahibi kabul edilen bir tanrı vardı. Bugün bir şehrin sahibini sorsak, belediyeyi, devleti veya orada yaşayan halkı düşünürüz. Mezopotamyalı için cevap daha farklıydı. Şehir, koruyucu tanrının mülküydü. İnsanlar onun tarlasında çalışır, ambarını doldurur ve büyük evinde yani tapınağında hizmet ederdi. Bu yalnızca inanç meselesi değildi. Ekonomiyle yönetimin birbirine bağlandığı gerçek bir düzendi. Tapınak sürüleri, tarlaları, işçileri ve dağıtılan erzakı kaydederdi. Modern uzaylı yorumunun koloni yönetimi dediği görüntü de buradan doğar. Tepede tanrısal yönetici, aşağıda üretim yapan insan topluluğu. Mezopotamya düşüncesinde şehir, insan kralın özel mülkü değildi. Asıl sahip Tanrı'ydı. Kral onun adına düzeni sağlıyor, tapınak görevlileri ürünleri topluyor ve halk Tanrı'nın evini ayakta tutuyordu. Bu nedenle din, ekonomi ve devlet birbirinden ayrı değildi. Tahıl ambarı, tapınak ve yönetim aynı sistemin farklı odaları gibiydi. Tanrılar gökte oturuyor olabilirlerdi. Fakat kira gelirlerini yerdeki görevliler gayet düzenli takip ediyordu. Yazı doğar doğmaz aşk şiiri yazmaya başlamadık. Önce kimin kaç teste arpa getirdiğini, hangi işçiye ne kadar yağ verildiğini ve koyunların gerçekten sayıldığı kadar olup olmadığını kaydettik. İnsanlık kalemi bulunca ilk iş hesabı kitabı düzene sokmuş. En eski tabletlerde tahıl, bira, hayvan, arazi ve iş gücü kayıtlarının bulunması şaşırtıcı değildir.
Büyüyen şehir yalnız hafızaya güvenemezdi. Bir işaret bir ürünü, başka bir işaret miktarı gösterdi. Zamanla bu küçük hesap sistemi mektup, yasa, dua, destan ve tanrıların sözlerini taşıyacak kadar gelişti. Milattan önce 4. bin yılın sonlarında Uruk'taki görevliler giderek karmaşıklaşan hesapları kaydetmek için kil üzerine işaretler basmaya başladı. İlk kayıtların çoğu kozmik sırlar değil, tahıl, hayvan, işçi ve bira payları ile ilgiliydi. Çivi yazısı zamanla yalnız hesap tutmak için değil, kralları, duaları, yasatori ve tanrıların hikayelerini kaydetmek için de kullanıldı. İnsanlığın yazıya evrenin sırrı nedir diye değil, bu ay kaç testi bira dağıttık diye başlaması da ayrıca çok insanca. Burada önemli bir ayrıntı var. Çivi yazısı tek başına bir dilin adı değildir. Kamış kalemin kile bıraktığı kama biçimli işaretlerden oluşan bir yazı sistemidir. Sümerce, Akatça ve daha sonra başka diller bu sistemle kaydedildi. Aynı klavyeyle farklı diller yazmak gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden bir tabletteki işareti görmek cümleyi hemen anladığımız anlamına gelmez. İşaretin sesi, anlamı ve kullanıldığı dönem birlikte incelenir. Anunnaki adının peşine düşerken de yalnız şekle bakamayız. Metnin dili, tarihi, bulunduğu şehir ve anlatının amacı bizim için ayrı ayrı önem taşır. Çivi yazısı, çoğu kişinin sandığı gibi tek bir dil değildir. Kil üzerine kamış uçla basılan bir yazı sistemidir. Önce Sümerce'yi kaydetti, daha sonra Akatça, Babilce, Asurca ve başka diller için kullanıldı. Aynı işaret farklı dönemlerde bir kelimeyi, bir heceyi veya bir tanrının adını gösterebilirdi. Bu yüzden tek bir işarete bakıp uzun bir cümle çıkarmak kolay değildir. Anunnaki dosyasındaki en büyük düğümlerden biri de tam burada başlar. Ki sıradan görünür ama Mezopotamya'nın en dayanıklı hafıza aracına dönüştü. Islakken kolayca biçimleniyor, güneşte kuruyunca taşınabiliyor. Ateşe maruz kaldığında ise daha da sertleşiyordu. Bir saray veya kütüphane yandığında, ahşap raflar yok olurken tabletlerin bir bölümü adeta istemeden pişiriliyordu. İşin cilvesi şu, bir şehri susturan yangın bazen o şehrin sesini binlerce yıl korudu. Duvarlar yıkıldı, hükümdarların isimleri unutuldu. Fakat bir öğrencinin yanlış yazdığı alıştırma, bir tüccarın şikayeti ve tatlılarla ilgili kırık bir hikaye toprağın altında beklemeye devam etti. Papirüs çürür, deri dağılır, ahşap yanar. Kil tabletse yangında bazen daha da sertleşir. Saraylar ve kütüphaneler yıkıldığında binlerce tablet enkazın altında kaldı. Yüzyıllar sonra kazıldıklarında, üzerinde çalışan katibin parmak izini bile taşıyan belgeler yeniden gün ışığına çıktı. Bir uygarlığın sesi sustu. Fakat parmaklarının bastığı çamur konuşmaya devam etti. Anunnaki anlatısını araştırırken önümüze ciltlenmiş, başından sonuna düzenli tek bir kitap çıkmıyor. Farklı şehirlerde, farklı yüzyıllarda ve farklı dillerde yazılmış binlerce parça var. Bazı tabletler eksik, bazı satırlar kırık, bazı anlatılarsa yalnız daha geç kopyalar sayesinde biliniyor. Bu nedenle karakterler ve görevler zamanla değişebilir. Bir şehir kendi tanrısını öne çıkarır, yeni bir hanedan eski hikayeyi yeniden düzenler, bir katip bilinen destanın farklı sürümünü yazar. Modern Anunnaki kronolojisi ise bu dağınık parçaları tek ve kesintisiz bir tarih gibi birleştirir. Çekiciliği de, tartışması da burada başlar. Mezopotamya inancını anlatan tek ve değişmez bir kitap bulunmaz. Farklı şehirlerde, farklı yüzyıllarda yazılmış ilahiler, destanlar, dualar, büyüler ve tanrı listeleri vardır. Aynı tanrının ailesi veya görevi metinden metne değişebilir. Bir şehir yükseldiğinde onun tanrısı da göksel hiyerarşide yükselirdi. Dolayısıyla Anunnakileri anlamak için tek bir Anunnaki tableti aramayacağız. Parçaları, dönemleri ve şehirleri birbirine bağlayacağız. Sümerce metinlerde karşımıza çıkan biçim çoğunlukla Anunna'dır. Akatça gelenekte Anunnaki veya Anunnaku biçimleri görülür. Adın en makul açıklamalarından biri, onları soylu ya da prens soyundan gelenler gibi düşünmemizi sağlar. Yani daha adın içinde bile sıradan değil, yüksek kökenli bir topluluk vardır. Modern anlatı bu yüksek kökeni mecaz olarak bırakmaz. Soylu tohum başka bir gezegenden gelen hanedana, göksel aile, Nibiru'nun yönetici sınıfına dönüşür.
Bir dil bilim açıklamasından yıldızlar arası soy ağacına geçmek büyük bir adımdır. Fakat Anunnaki efsanesinin modern büyüsü tam da bu adımı atar. Sümer metinlerinde karşımıza çıkan ad çoğunlukla Anunna'dır. Akatça metinlerde ise Anunnaki veya Anunnaku biçimleri görülür. Terim, Mezopotamya tanrılar topluluğunun güçlü üyelerini anlatabilir. Fakat kimi metinlerde belirli bir şehrin tanrılarını, kimilerinde büyük tanrıları, daha geç dönemlerde ise yeraltı dünyasının tanrılarını gösterebilir. Yani ad aynı kalır, görev çağlar boyunca değişir. İnternette Anunnaki adının doğrudan gökten yere inenler diye çevrildiğini sıkça görebilirsiniz. Bu ifade teorinin tamamını tek cümlede anlatacak kadar etkileyici. Gökyüzü var, iniş var ve karşımızdaki varlıkların nereden geldiği sanki adlarının içine yazılmış gibi görünüyor. Antik dil açısından tablo bu kadar düz değildir. Anunna adında gökten iniş yapan astronot biçiminde açık bir cümle bulunmaz. Fakat bu eski metinlerde tanrıların gökle ilişkisinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam tersine tanrısallık işareti, göksel semboller ve yukarıdan gelen krallık fikri modern yorum için güçlü bir zemin hazırlar. Modern Anunnaki anlatısında bu ad sık sık gökten yere gelenler şeklinde çevrilir. Bu ifade yıldızlardan dünyaya inen ziyaretçileri tek cümlede gözümüzün önüne getirir. Dil uzmanlarının daha temkinli önerisi ise prens soyundan gelenler veya asil tohumun çocukları gibi bir anlama yakındır. Fakat belki de teorinin gücü tam burada doğdu. Eski bir tanrılar adı modern çağın kulağında bir iniş emri gibi duyuldu. Bir metinde Eridom'un 50 Anunnasından söz edilir. İnanna'nın yer altına inişinde 7 yargıç görürüz. Babil yaratılış anlatısında ise göğe ve yer altına görevli olarak dağıtılan yüzlerce Anunna karşımıza çıkar. Sayı sabit değildir. Topluluğun kimlerden oluştuğu da her dönemde aynı görünmez. Yani Anunnakiler tam olarak kaç kişiydi sorusunun tek satırlık cevabı yok. Aile toplantısına kimlerin çağrıldığı döneme göre değişiyor gibi. Modern teori bu değişken kalabalığı bazen ana yönetim konseyi, bazen dünya görevlileri, bazen de Nibiru'dan gelen bütün halk için kullanılan geniş bir ad olarak düzenler. Anunnakilerin sabit bir üye listesi yoktur. Bir metin Erido'nun 50 Anunna tanrısından söz eder. Başka bir gelenekte 7 büyük yargıç karşımıza çıkar. Babil yaratılış destanında Marduk, 300 Anunna'yı gökyüzüne ve 300'ünü yeryüzüyle bağlantılı görevlere yerleştirir. Kısacası 7 mi, 50 mi, 600 mü? Tanrılar Meclisi'nin yoklama kağıdı elimizde değil. Antik metinlerde Anunna çoğu zaman bir biyolojik tür adı gibi değil, belirli tanrıları bir araya getiren topluluk adı gibi davranır. Aynı tanrı başka bir metinde farklı bir grubun içinde görülebilir. Bu tablo, sert sınırlarla ayrılmış tek tip uzaylı ırk fikrinden daha akışkan ve daha siyasidir. Fakat uzaylı anlatısında kurul ve ırk birbirini dışlamak zorunda değildir. Nibiru'dan gelen geniş bir halkın içindeki yönetici aileye Anunnaki denmiş olabilir. Böyle düşününce tabletlerdeki Tanrılar Meclisi, başka bir dünyanın hanedanı ve dünya seferini yöneten komuta kurulu aynı masada birleşir. Modern teoride Anunnakiler çoğu zaman aynı gezegenden gelen biyolojik bir tür gibi anlatılır. Antik metinlerde ise daha çok bir tanrılar topluluğu, meclis veya sınıf görünümündedir. Yine de bu iki görüntü birbirine şaşırtıcı biçimde yaklaşabilir. Göksel bir merkezden gelen, görevleri paylaşan, kendi içinde rütbeleri bulunan güçlü varlıklar. Buna Tanrılar Meclisi de diyebilirsiniz, Yıldızlar Arası Yönetim Kurulu da. Toplantıların kısa sürmediği kesin. Modern Dünya Kronikleri. Anu'nun iktidarından önce Nibiru'da yaşanan bir taht kavgası anlatır. Alalo adlı hükümdar, uzun süren yönetimin ardından Anu tarafından devrilir. Yenilgiyi kabul etmek yerine bir uzay aracına ulaşır ve daha önce gidilmemiş bir yöne, Güneş sisteminin iç bölgelerine kaçar. Yolculuğun sonunda dünyaya iner ve toprağın altındaki altını keşfeder. Nibiru'nun incelen atmosferini koruyacak madde bulunmuştur. Alalo, buluşunu bildirerek yeniden pazarlık gücü kazanmak ister. Böylece modern anlatıda dünya seferini başlatan ilk kişi Enki değil, tahtını kaybetmiş ve dönüş yolunu altınla satın almaya çalışan eski bir hükümdardır. Sümerce An, Akatça Anu, göğün kişileşmiş hali ve en eski ilahi kuşağın büyük otoritesidir. Karar verir, görev dağıtır ve başka tanrıların konumunu yükseltebilir. Ancak her olayın içine koşan hareketli bir kahraman değildir. Gücü biraz da uzakta,
erişilmesi zor bir makamda durmasından gelir. Modern kronolojide Anu, Nibiru'daki hükümdar ve dünya projesinin en üst yetkilisi olur. Gezegende sürekli bulunmak yerine uzaktan rapor alan bir lider gibi davranır. Bu yorum, antik metinlerdeki uzak gök otoritesiyle şaşırtıcı biçimde uyumludur. Sahada Enlil ile Enki vardır. Son söz ise çoğu zaman Anu'ya gider. Piramidin tepesinde An, Akatça adıyla Anu bulunur. O, gökyüzünün ve en eski tanrısal kuşağın büyük otoritesidir. Karar verir, krallığı onaylar ve diğer tanrıların konumunu belirler. Fakat günlük olaylarda çoğu zaman uzakta kalır. Gücü tartışılmaz, varlığı ağırdır. Uzaylı yorumunda Anu, Nibiru'daki yönetimin başında duran hükümdara dönüşür. Dünyadaki operasyonu uzaktan izleyen, son sözü söyleyen bir kral. Enlil'in merkezi Nippur'daki Ekur, yani dağ evidir. Onun buyruğunun değiştirilemez olduğu, kader belirlediği ve krallığı bahşettiği anlatılır. Mezopotamya'nın siyasi dünyasında Enlil'in onayı, bir kralın yalnız güçlü değil, kozmik düzene uygun olduğunu göstermeye yarar. Uzaylı yorumunda Enlil, dünya görev komutanına dönüşür. Üslerin güvenliği, iş gücünün denetlenmesi ve projenin hedefleri onun sorumluluğundadır. Sertliği yalnız öfkeli bir kişilikten gelmez. Düzenin bozulmasını varoluşsal tehdit sayar. İnsan çoğaldığında ya da İgigi baş kaldırdığında onun ilk refleksi bu yüzden kontrolü yeniden kurmaktır. Enlil, rüzgar, hava, otorite ve düzenle ilişkilendirilir. Nippur'daki Ekur Tapınağı uzun süre Mezopotamya'nın kutsal merkezlerinden biri sayıldı. Krallığın meşruiyeti onun onayına bağlanırdı. Sert kararlar alan, insan gürültüsünden rahatsız olan ve ileride tufan kararını savunacak figür de odur. Modern kozmik hikayede Enlil, dünya görevinin disiplinli komutanıdır. Kurallar açık, hedef nettir. İtaatsizliğe tahammülü azdır. Modern kronolojiye göre Alana'nın haberinden sonra dünyaya gönderilen ilk büyük ekibin başında Enki vardır. Yaklaşık 50 Anunnaki Basra Körfezi çevresine ulaşır ve Eridu'yu kurar. İlk plan altını derin madenlerden değil, körfez sularından ayırmaktır. Bu nedenle suyla ilişkili Enki'nin ilk istasyonu Eridu ve Abzu ile birleşir. Fakat üretim beklenen seviyeye ulaşmaz. Nibiru'nun ihtiyacı büyüktür. Kıyıdaki yöntem yavaş ve verimsiz kalır. Başarısızlık, Anu'nun bizzat dünyaya gelmesine, yanında varis Enlil'i getirmesine ve görevin yeniden düzenlenmesine yol açar. Aile içindeki eski rekabet artık yeni gezegenin yönetimine taşınacaktır. Enki'nin evi Eridu'dur. Alanı tatlı yeraltı suları, bilgelik, zanaat, büyü ve yaratıcı çözümlerdir. Abzu denen derin su bölgesi onunla ilişkilidir. Hikayelerde çoğu zaman kaba kuvvetle değil, bilginin ve doğru seçilmiş sözcüklerin yardımıyla çıkış yolu bulur. Modern teoride Enki, bilim insanı ve genetik projenin başındaki kişi olur. Dünyadaki canlılığı inceler, insanın yaratılmasına yardım eder ve sonra yarattığı türe karşı beklenmedik bir bağlılık geliştirir. Ailenin kurallarını en iyi bilen kişi, o kuralların arasındaki boşlukları da en iyi gören kişi oluyor. Enki, Akatça adıyla Ea, tatlı yeraltı sularının, bilgeliğin, zanaatın ve kurnaz çözümlerin tanrısıdır. Evi Abzu'dadır, yani toprağın altındaki hayat veren suların kozmik bölgesinde. İnsan yaratılışında çözümü bulan ve tufanda insanı gizlice uyaran figür yine Enki olacaktır. Tanrılar Kurulu'nda herkes kural kitabını okurken Enki dipnotlara bakıyor ve genellikle çıkış kapısını orada buluyor. Modern anlatıda kura veya görev paylaşımı sonucunda dünyanın genel komutanlığı Enlil'e verilir. Enki ise altının çıkarılacağı Abzu bölgesine gönderilir. Enki, ilk gelen ve keşfi yöneten kişi olmasına rağmen en yüksek yetkiyi alamaz. Bu karar, kardeşler arasındaki gerilimi yalnız karakter farkı olmaktan çıkarıp siyasi bir miras kavgasına dönüştürür. Ninhursak da sağlık ve yaşam bilimlerinin başındaki aile üyesi olarak projeye katılır. Anu'nun çocukları aynı anneye sahip değildir. Modern kronoloji taht sırasını anne soyuna bağladığı için Enki ilk doğan olsa bile Enlil resmi varis sayılır. İnsanlığın kaderini belirleyecek tartışmaların altında bu eski hanedan hesabı sürekli çalışır.
Enlil ile Enki arasındaki ayrılık basit bir iyi ve kötü kavgası değildir. Enlil, düzenin dağılmasından korkar, Enki ise düzen uğruna yaşamın feda edilmesine karşı çıkar. Biri hiyerarşiyi korur, diğeri bilgiyi paylaşır. Aynı aileye, aynı göreve ve aynı tehlikelere bakıp bambaşka sonuçlara ulaşırlar. Bu çatışma 4 bölüm boyunca bizi takip edecek. İşçi tanrıların isyanında, insanın yaratılışında, salgın ve kuraklık cezalarında, en sonunda tufan kararında yine karşı karşıya gelecekler. Modern Anunnaki destanını güçlü yapan şey yalnız uzay gemileri değildir. Birbirine güvenmeyen iki kardeşin insanlık üzerindeki uzun gölgesidir. Bazı modern anlatılarda Enlil ile Enki aynı babanın iki oğlu ve dünya üzerindeki iki rakip yönetici gibi sunulur. Antik geleneklerde akrabalık ayrıntıları değişse de aralarındaki işlevsel gerilim gerçektir. Enlil, düzeni ve toplu kararı temsil ederken, Enki, hayatı koruyan kurnaz çözümler üretir. Serimizin 4 bölümü boyunca asıl çatışma bu olacak. Düzen mi korunacak, insan mı? Ailenin geri kalanı da hikayeyi genişletir. Nanna ya da Sin Ayla, Utu ya da Shamash, güneş ve adaletle, Minurta, savaş ve tarımsal güçle ilişkilidir. Modern kronolojide bu isimler farklı şehirleri, görev bölgelerini ve hanedan taraflarını yöneten kişiler haline gelir. Tanrılar topluluğu tek merkezli değil, çıkarları çatışan büyük bir aile ağıdır. Inanna'nın önemi de burada büyür. O yalnız aşk tanrıçası değildir. Kralları seçer, şehirler için mücadele eder ve kendi siyasi alanını kurar. Modern anlatıda genç kuşağın en hırslı üyelerinden biridir. İnsan yöneticilerle kurduğu ilişkiler ve Uruk üzerindeki gücü, tanrılar arasındaki rekabetin insan siyasetine nasıl aktığını gösterir. Inanna ya da İştar, aşk, arzu, savaş, iktidar ve krallıkla ilişkilendirilen, tek bir sıfata sığmayan büyük tanrıçadır. Uruk başta olmak üzere birçok şehirde güçlü bir kültü vardır. Bir anlatıda göğün en yüksek makamlarına yaklaşırken başka bir anlatıda yeraltının 7 kapısından geçer. Modern uzaylı okumaları Inanna'yı hırslı bir hanedan üyesi, siyasi oyuncu ve zaman zaman dünyadaki bölgeler için yarışan bir komutan olarak görür. Onun gökle yeraltı arasındaki hareketliliği de üsler veya farklı görev bölgeleri arasında seyahat eden güçlü bir Anunnaki figürü biçiminde yeniden yorumlanır. Inanna daha sonraki Akkad dünyasında İştar adıyla bilinir. Aşkın, iktidarın, savaşın ve dönüşümün tanrıçasıdır. Onun yeraltı dünyasına iniş hikayesinde 7 Anunna yargıcı karşısına çıkar. Kararları ölümcüldür. Inanna'nın üzerine ölümün bakışını çevirirler. Bu sahne, Anunnakilerin yalnız gökyüzüyle değil, ölüm ve yeraltı düzeniyle de ilişkilendirildiğini gösterir. Modern görev haritasında her kutsal şehir başka bir işlev kazanır. Eridu, ilk istasyon ve Enki'nin merkezi. Nippur, görev kontrolü. Sippar, uzay limanı. Bat Tibira, metal işleme bölgesi. Şurupbak, sağlık merkezi olarak yorumlanır. Şehirler arasındaki kutsal yollar bir anda iniş koridorları ve lojistik hatlar gibi görünmeye başlar. Antik metinler bu şehirleri gerçekten belirli tanrılar ve tapınaklarla ilişkilendirir. Fakat uzay limanı veya görev kontrolü adları modern kronolojinin eklediği işlevlerdir. Yine de coğrafyanın düzenli bir ağ halinde kurulması teorinin en etkileyici taraflarından biridir. Tanrıların şehirleri yeryüzündeki büyük bir operasyonun parçalarına dönüşür. Kader belirlemek, geleceği fal gibi görmekten daha fazlasıdır. Tanrıların bir şehrin yükselmesine, bir kralın hükmetmesine veya kozmik düzenin nasıl işleyeceğine karar vermesidir. Anunna topluluğunun önemli görevlerinden biri bu kararları vermek ve kimi anlatılarda yargıçlık yapmaktır. Uzaylı anlatısında kader tabletleri bir tür yetki belgesi, komuta sistemi veya gelişmiş veri arşivi olarak okunabilir. Birinin eline geçmesi yalnız bilgi değil, yönetim gücü kazandırır. Böylece antik dünyanın kutsal kararıyla modern dünyanın erişim yetkisi aynı nesnede buluşur. Tanrılık, teknoloji kadar karar verme hakkı haline gelir. Anunnakilerin temel görevlerinden biri kaderleri belirlemektir. Şehirlerin, kralların ve insanların payına düşeni karara bağlayan ilahi meclis olarak görünürler. Modern teoride kader belirlemek, genetik tasarım ve uygarlığın yönünü planlamak biçiminde okunur.
Antik dünyadaysa kader, kozmik ve siyasi düzenin ayrılmaz parçasıdır. Aynı kelime bir çağda tanrısal hüküm, başka bir çağda biyolojik program gibi duyulabilir. Mezopotamya tanrıları sever, öfkelenir, kıskanır, yemek yer, toplantı yapar ve birbirleriyle tartışır. Aileleri, evleri ve görevleri vardır. İnsan gibi davranmaları onları küçük düşürmez. Tam tersine seyircinin onların niyetlerini anlayabilmesini sağlar. Fakat güçleri, ömürleri ve kozmik rolleri insan sınırlarının ötesindedir. Kadim astronot düşüncesi bu insan biçimini önemli bir ipucu sayar. Eğer ziyaretçiler bize biyolojik olarak benziyorsa, antik sanatçı onları neden canavar gibi çizsin? Belki boynuzlu taç ve büyük ölçü, bedenlerinin değil, statülerinin işaretidir. Yabancılık yüzlerinde değil, sahip oldukları bilgi ve güçte saklı olabilir. Mezopotamya tanrıları çoğu anlatıda insan gibi konuşur, öfkelenir, yemek yer, sevinir, korkar ve birbirleriyle tartışır. Fakat onlar insan değildir. Doğayı, şehri ve kozmik güçleri temsil eder. Olağanüstü kudrete ve ölümsüzlüğe sahiptirler. İşte uzaylı yorumu için kapı burada aralanır. İnsan biçimli fakat bizden daha güçlü ve uzun ömürlü varlıklar, acaba tanrı sanılan ziyaretçiler olabilir miydi? Mezopotamya sanatında kat kat boynuz taşıyan başlık, tanrısallığın en açık işaretlerinden biridir. Boynuz sayısı ve başlığın görkemi, figürün yüksek konumunu vurgular. Bu sembolü görünce karşımızdaki kişinin sıradan kral ya da görevli değil, ilahi dünyaya ait olduğunu anlarız. Modern görseller bu başlıkları bazen kask, anten veya yaşam destek sistemi gibi sunar. Bu yaratıcı yorum etkileyici olabilir. Fakat antik bağlamda öncelikle kutsal rütbeyi gösterir. Yine de başlığın neden bu kadar teknik ve katmanlı göründüğü sorusu hayal gücünü dürtmeye devam eder. Ah, tarih bazen tek bir aksesuarla koskoca teori kurduruyor. Mezopotamya sanatında bir figürün tanrı olduğunu anlamanın en belirgin yollarından biri üst üste boynuzlarla süslü tacıdır. Boynuz sayısı ve biçimi tanrısal rütbeyi vurgulayabilir. Modern çizimlerde bu başlıklar bazen kask, iletişim aygıtı veya solunum sistemi gibi yeniden tasarlanır. Antik eserin kendisi bize bu bir uzay başlığıdır demez. Fakat aynı şeklin iki çağda ne kadar farklı okunabileceğini mükemmel biçimde gösterir. Kamatlı figürler, yıldız diskleri, hilaller ve güneş sembolleri Mezopotamya ile daha geniş Rakın Doğu sanatında sık görülür. Kanat her zaman bu kişi fiziksel olarak uçtu demek değildir. Koruma, ilahi güç ve göksel alanla ilişki kurabilir. Sembolün dili gerçekçi resimden farklı çalışır. Fakat modern insan aynı kabartmaya uçuş teknolojisini bilen gözlerle bakıyor. Bilekteki halka saate, eldeki törensel kova cihaza, kanatlı disk araca benzetiliyor. Nesnenin antik anlamını silmeden bu benzerlikleri incelemek mümkün. Gizem bir yorumu yok etmekte değil, aynı taşın iki çağda neden farklı konuştuğunu anlamakta. Kanatlı varlıklar, yıldızlar, hilaller, güneş diskleri ve tanrı sembolleri Mezopotamya sanatında sık görülür. Bunların her biri belirli bir ilahi gücü veya göksel alanı gösterebilir. Her kanatlı figür Anunnaki değildir. Her diskte uçan araç değildir. Ama kabul edelim, 4 kanat, parlak bir disk ve gökten iniş hikayesi aynı kareye girince modern hayal gücü motoru hemen çalıştırıyor. Bugün internette Anunnaki kabartması diye paylaşılan pek çok görüntü, aslında belirli bir tanrıyı, koruyucu varlığı veya Asur saray sahnesini gösterir. Anunnakilerin tamamını bir arada ve tartışmasız biçimde gösteren bilinen tek bir grup portresi yoktur. Bu, görsel hikayemizde dikkat etmemiz gereken önemli bir ayrımdır. Fakat ortak portrenin olmayışı, onların düşünsel bir grup olmadığı anlamına gelmez. Belki üyeler ayrı şehirlerde, ayrı görevlerde ve farklı sembollerle temsil edildi. Modern teori için bu dağınıklık, dünyaya yayılmış üslerin yöneticileri fikrine dönüşür. Tek bir aile fotoğrafı yoktur. Fakat isimleri aynı dosyada tekrar tekrar belirir. Bugüne kadar işte Anunnakilerin toplu resmi diyebileceğimiz kesin bir antik tasvir bilinmiyor. Elimizde Anu, Enki, Inanna ve başka tanrılarla ilişkilendirilen semboller ve figürler var. Anunna ise çoğunlukla metinlerde bir topluluk adı olarak karşımıza çıkıyor. Bu boşluk modern sanatçılara dev bir alan bıraktı. Dev bedenler, parlak gözler, altın zırhlar ve yıldız gemileri.
Sümer Kral Listesi başka bir güçlü cümleyle başlar. Krallık gökten indikten sonra Eridu'da bulunuyordu. Alulim ve Adalgar gibi tufan öncesi hükümdarlara olağanüstü uzun saltanatlar verilir. Krallık daha sonra Bat Tibira, Larak, Sippar ve Şuruppak gibi şehirlere geçer, ardından tufan ülkeyi siler. Modern teori bu uzun süreleri Sar adı verilen 3600 yıllık Nibiru döngüsüyle ilişkilendirir. Bir hükümdarın on binlerce yıl yönetmesi artık masal abartısı değil, başka bir gezegenin zamanıyla yaşayan Anunnaki yöneticilerin kaydı sayılır. Dumuzi gibi tanrısal karakterlerin kral listesinde görünmesi de yönetici ile tanrı arasındaki sınırı daha da bulanıklaştırır. Zigurat, şehrin düz ufku üzerinde yapay bir dağ gibi yükselir. Kat kat terasları ve tepedeki kutsal bölümüyle Tanrı'nın gökle yer arasındaki evini görünür kılar. Enlil'in Nippur'daki kulesi için gökle yerin bağı anlamına gelen güçlü ifadeler kullanılmıştır. Kadim astronot yorumunda bu yükseklik farklı bir işleve kavuşur. İniş yapan araçlara işaret veren kule, haberleşme noktası veya göksel misafirlerin kullandığı platform. Ziguratların tepesinde roket rampası bulunduğunu gösteren doğrudan kanıt yoktur. Fakat dümdüz ovada yükselen dev basamakların göğe dönük görüntüsü teorinin en unutulmaz sahnelerindendir. Mezopotamya şehirlerinin yükselen basamaklı tapınakları gökle yer arasında kurulmuş taş merdivenler gibi görünür. Ziguratların bilinen işlevi, Tanrı'nın tapınağını yükseltmek, şehrin kutsal merkezini görünür kılmak ve tören düzenini desteklemekti. Uzaylı teorisinde ise aynı yapılar işaret kulesi, iletişim merkezi veya iniş noktası olarak yorumlanır. Gecenin karanlığında tepesinde yanan ateşi düşünün, uzakta olan biri için bulunmaz bir işaret. Uygarlık bilgisini yalnız tanrıların kendisi taşımaz. Apkallu denen 7 bilge, özellikle tufan öncesi dünyada insanlara yazı, ölçü, tapınak düzeni ve zanaat öğreten varlıklar olarak hatırlanır. Bazı tasvirlerde balık giysili görünmeleri, Enki'nin su dünyasıyla bağlarını güçlendirir. Bu bilgelerin en ünlü yankılarından biri Adapa'dır. Eridu'da Enki'ye hizmet eden olağanüstü bilge Adapa, göğe çağrılır fakat ölümsüzlük fırsatını kaçırır. İnsanlığa bilgi verilmiş ancak sonsuz yaşam verilmemiştir. Modern anlatıda Adapa, başarılı insan modelinin ve yaratıcıyla doğrudan iletişim kuran ilk rahip bilim insanının hatırasına dönüşür. Tapınaktaki tanrı heykeli sıradan bir süs değildi. Ritüellerle hazırlanır, giydirilir, temizlenir, önüne yiyecek konur ve kimi törenlerde şehir içinde taşınırdı. Tanrı'nın varlığının bu görüntüde ikamet ettiği düşünülürdü. Heykele hizmet etmek, Tanrı'nın kendisine hizmet etmekti. Modern yorum burada cesur bir soru sorar. Ya heykel, zamanla ayrılan gerçek bir yöneticinin yerine bırakılmış temsilse? İnsanlar bir dönem karşılarında duran varlığı artık göremeyince onun görüntüsünü sarayda yaşatmış olabilir. Bu düşünce kanıtlanmış bir tarih değildir. Fakat Tanrı'nın evde bulunması fikrini uzaylı çekilişiyle bağlayan güçlü bir dramatik köprüdür. Tapınaktaki Tanrı heykeli yalnız bir süs değildi. Ritüellerle Tanrı'nın yeryüzündeki varlığı kabul edilir, yıkanır, giydirilir ve önüne yemek konurdu. Bir düşman şehre ele geçirdiğinde Tanrı heykelini götürmek yalnız sanat eseri çalmak değil, şehrin koruyucusunu esir almak anlamına gelirdi. Eğer tanrılar gerçek ziyaretçilerse, heykeller onların hatırası mıydı? Eğer değillerse, insanlar görünmeyen gücü görünür kılmak için neden bu kadar emek verdi? Sümer düşüncesinde uygarlığın temel kurumlarını ve becerilerini taşıyan M'ler de önemlidir. Krallık, rahiplik, müzik, zanaat, adalet ve hatta çatışma gibi toplumsal düzenin parçaları bu ilahi yetkiler arasında sayılır. Enki bunların koruyucusudur. Yani insan dünyasının çalışma sistemi onun elinde toplanır. İnanna'nın Eridu'ya gelip Enki'yi büyük bir şölen sırasında ikna ederek M'leri Uruk'a götürdüğü anlatı, ilahi bilginin şehirler arasında el değiştirmesini gösterir. Bazı uygarlık sırlarının kılıçla değil, iyi hazırlanmış bir sofra ve biraz fazla cömertlikle taşındığı anlaşılıyor. Modern yorumda bu sahne, teknoloji paketlerinin yeni merkeze aktarılmasıdır. Tam Anunnakileri tanıdığımızı düşünürken metinlere başka bir ad girer. İgigi. Bazı dönemlerde göğün tanrılarıyla, bazı anlatılarda ağır işi taşıyan daha alt düzey ilahlarla ilişkilendirilirler. Anunnaki ile aralarındaki sınır her metinde aynı değildir. Hatta kimi tanrılar
iki grupta da anılabilir. Modern kronoloji bu belirsizliği bir görev hiyerarşisine dönüştürür. Anunnakiler yönetici, bilim insanı ve komutanlardır. Igigi ise dünyaya önce gönderilen işçi veya alt kademe personeldir. Böylece tanrısal düzen bir aile ağacından çok gezegenler arası bir seferin organizasyon şemasına benzemeye başlar. Anunnaki dosyasının diğer önemli adı Igigi'dir. Akatça metinlerde geçen bu topluluğun Anunnakilerden tam olarak nasıl ayrıldığı her dönemde açık değildir. Bazen göğün genç tanrıları, bazen alt kademe ilahlar, bazen de Anunnakilerden farklı görev taşıyan bir grup gibi görünürler. Modern teoride Igigi, dünya çevresinde çalışan pilotlar, maden işçileri veya yörüngedeki istasyonların personeli haline gelir. Eski Babillilerden sonraki dönemlerde Anunnaki adı yeraltı tanrıları için daha belirgin biçimde kullanılabilirken Igigi göksel toplulukla karşılaştırılır. Başka metinlerde ayrım bulanıklaşır. Bu karmaşa modern araştırmacıların hatası değildir. Sözcüklerin anlamı antik çağın kendi içinde de hareket etmiştir. Belki farklı şehirlerin gelenekleri birleşti, belki eski görevler yeni ilahi sistemlere uyarlandı. Modern teori ise bu değişimi personelin yer değiştirmesiyle açıklar. Dünyada kalanlar, yörüngedekiler, madenlerde çalışanlar ve yeraltı üslerine çekilenler. Aynı isimlerin farklı yerde görünmesi böylece kozmik bir vardiya kaydına dönüşür. Igigi ile Anunnaki arasındaki sınır yalnız günümüzde karışmıyor. Eski metinlerde de iki adın kapsamı değişebiliyor. Daha geç bazı anlatılarda Igigi gökte, Anunnaki yer altında düşünülür. Başka yerlerde iki topluluk aynı ilahi düzenin farklı katmanlarıdır. Tanrılar bürokrasisinin organizasyon şeması belli ki her yüzyılda yeniden düzenlenmiş. Şimdi müze ışığını biraz kısalım ve Atrahasis anlatısının ilk satırlarına yaklaşalım. Hikaye insanla başlamaz. Başlangıçta insanlar yoktur ve çalışmak zorunda olanlar tanrıların kendisidir. Bu tek ayrıntı bile yaratılış hikayesinin yönünü tamamen değiştirir. İnsan sevgi için değil, bir iş krizinin ortasında doğacaktır. Atrahasis, Akatça yazılmış ve farklı tablet parçaları ile bilinen büyük bir anlatıdır. Yaratılış, nüfusun artışı, tanrıların cezaları ve tufan aynı uzun hikayenin içinde birbirine bağlanır. Daha sonra Gılgamış destanında göreceğimiz tufan bölümünün güçlü bir öncülüdür. Bizim 4 bölümlük dosyamızın ana omurgası da burada saklıdır. Şimdi hikayenin kaderini değiştirecek tablete geliyoruz. Atrahasis destanı. Eski Babil döneminden kalan bu anlatı, tanrıların çalıştığı bir zamanda başlar. Henüz insanlar yoktur. Kanalları tanrılar kazıyor, toprağı tanrılar taşıyor, ağır yükü yine tanrılar çekiyordur. Evet, yaratılıştan önce bile vardiya var. Büyük tanrılar görevleri dağıtır. Igigi toprağı kazar, su yollarını açar ve tarımsal düzeni kurmak için ağır yük taşır. Günler yıllara, yıllar kuşaklara dönüşür. Çamur omuzlara yapışır, aletler aşınır ve tanrısal olmak yorgunluğu ortadan kaldırmaz. Antik hikaye burada insan toplumunun gerçek iş düzenini göğe yansıtır. Aşağıdaki işçiler nasıl yöneticiler için kanal kazıyorsa, tanrıların alt kademesi de yüksek tanrılar için çalışır. Modern teori ise aynayı ters çevirir. Belki insanın bildiği çalışma düzeni Anunnaki kolonisindeki daha eski hiyerarşinin kopyasıdır. Metnin açılışında tanrıların insanlar gibi işi taşıdığı ve ağır emek altında ezildiği söylenir. Büyük Anunnakiler yönetimi elinde tutarken Igigi ağır işi üstlenmiştir. Kanallar açılır, su yolları temizlenir ve tarım düzeninin temeli hazırlanır. Bu, Mezopotamya'nın gerçek dünyasını göğe yansıtan güçlü bir sahnedir. Üstte karar verenler, altta çamurun içinde çalışanlar. Modern anlatıda kanalların yanına madenler eklenir. Igigi, Abzu denen güney bölgesinde altın çıkarmak için derin galerilere iner. Koyu taş duvarların arasında gelişmiş araçlar çalışır. Fakat teknoloji işin ağırlığını bütünüyle yok etmez. Vardiyalar uzar, ortam tehlikelidir ve çıkarılan metal gökyüzündeki başka bir dünyaya gönderilir. Başlangıçta görev geçici görünmüş olabilir. Nibiru'nun atmosferi onarılacak, yeterli altın toplanacak ve ekip eve dönecektir.
Fakat yıllar geçtikçe hedef uzaklaşır. İşçiler, üst düzey Anunnakilerin güvenli merkezlerde yaşadığını görürken kendileri yerin altında tükenir. Bir koloni isyanı için gereken bütün malzeme artık hazırdır. Modern Anunnaki teorisi aynı sahneyi dünya dışı bir işletme olarak yeniden kurar. Anunnakiler yönetici, Igigi ise altın madenlerinde çalışan göksel işçilerdir. Atmosferi bozulan Nibiru'nun altına ihtiyacı vardır. Dünyaya gelen ekip yüz binlerce yıl boyunca maden çıkarır. Fakat ölümsüz sayılan varlıkların bile sabrı tükenir. Gezegenler arası teknoloji var, fakat çalışma koşulları konusunda insanlık kadar ilerleyememişler. Atrahasis metnindeki süreler ve sayıların yorumlanması kolay değildir. Çeviriler ve kırık satırlar ayrıntıyı etkileyebilir. Fakat anlatının duygusu çok açıktır. İş kısa sürmez. Ağır yük uzun zaman boyunca taşınır ve Igigi'nin yakınması geçici bir öfke değil, biriken tükenmişliğin sonucudur. Bir an kendinizi onların yerine koyun. Ölümlü olmayabilirsiniz ama her gün aynı karanlık galeriye iniyor, aynı emri dinliyor ve bitiş tarihi sürekli ertelenen bir projede çalışıyorsunuz. Ölümsüzlük kulağa güzel geliyor, ta ki vardiyanın da neredeyse ölümsüz olduğunu fark edene kadar. Atrahasis anlatısında Igigi uzun süre boyunca ağır işi taşır. Kazmalar, kürekler ve sepetler onların hayatını tüketir. Sonunda aralarında konuşmaya başlarlar. Bu düzen böyle devam etmeyecektir. Sorun artık yorgunluk değil, açık bir isyan fikridir. Antik metinde kanal işçileri, modern yorumda altın madeninin tükenen personeli. İki anlatı aynı gecede buluşur. İsyan sessiz bir dilekçeyle başlamaz. Igigi aletlerini toplar, ateşe verir ve topluca Enlil'in kapısına yürür. Yanan kazmalar yalnız iş bırakma kararı değildir. Onları görevlerine bağlayan düzenin reddidir. Bir daha o galerilere aynı koşullarda inmeyeceklerini bütün tanrılara göstermek isterler. Modern uzaylı sahnesinde bu an son derece güçlüdür. Altın madeninin gece vardiyası durur, makineler susar ve yüzlerce işçi komuta üstüne ilerler. Gökyüzündeki görev ilk kez dışarıdan gelen bir tehlikeyle değil, içerideki personelin başkaldırısıyla çökme noktasına gelir. Igigi iş aletlerini ateşe verir. Kürekler yanar, sepetler bırakılır ve tanrıların çalışma düzeni durur. Bu sessiz bir şikayet değildir. İsyancılar silahlanır ve gecenin karanlığında Enlil'in evine doğru yürür. Tanrılar dünyasının ilk büyük iş bırakma eylemi başlamıştır. Enlil uykudan uyandırılır. Dışarıda toplanan kalabalığın sesi surları doldurur. Kapıları kapatmak sorunu çözmez. Çünkü kuşatmayı yapanlar düşman ordusu değil, bütün sistemi çalıştıran tanrılardır. Onları yok etmek, iş gücünü yok etmek demektir. Taleplerini kabul etmek ise komuta düzenini sarsacaktır. Enlil'in sert tepkisini biraz da bu çıkmaz açıklıyor. Bir yönetici için en tehlikeli an, emrinin yanlış bulunması değil, emri uygulayacak herkesin aynı anda hayır demesidir. Igigi tek tek cezalandırılabilecek kişiler olmaktan çıkmış, ortak iradeye dönüşmüştür. Bu yüzden mesele artık disiplin değil, sistemin geleceğidir. Gece yarısı Enlil'in kutsal evi kuşatılır. Kapıdaki nöbetçiler gürültüyü duyar. İçeride uyuyan büyük tanrı uyandırılır. İsyancıların sayısı çoktur. Amaçları Enlil'i devirmek mi, yoksa yalnızca ağır işi sona erdirmek mi? Tablet parçaları bize gerilimi verir, bütün ayrıntıları değil. Uzaylı yorumunda bu sahne, dünya görevinin komuta merkezine yönelen silahlı bir ayaklanmadır. Enlil kalabalığın karşısına çıktığında bir elebaşı arar. Bir isim bulunursa isyan kişiselleştirilecek, suç tek bedene yüklenebilecektir. Fakat Igigi'nin cevabı düzenin beklediği cevaptan daha güçlüdür. Bu kararı hep birlikte aldıklarını söylerler. Her biri diğerinin şikayetini paylaşmaktadır. Bu sahne binlerce yıl öteden şaşırtıcı derecede tanıdık gelir. Ağır iş, ayrıcalıklı yöneticiler, tükenen çalışanlar ve sorumluluğu tek kişiye yükleme çabası. Tanrılar Dansası'nda anlatılan kriz, insan toplumunun emek ve iktidar gerilimini yansıtır. Uzaylı yorumunda bile isyanın kalbi son derece insancıldır. Enlil öfkelidir. İsyanın liderinin bulunmasını ister. Fakat Igigi tek bir ağızdan konuşur. Bu kararı hep birlikte almışlardır. Yük ağırdır.
çalışma öldürücüdür ve artık geri dönmeyeceklerdir. Sorun bir kişiyi cezalandırarak çözülemez. Bütün düzeni ayakta tutan iş gücü görevi reddetmiştir. Haber Anu'ya ulaştırılır, Enki çağrılır ve büyük meclis toplanır. Igigi'nin şikayeti dinlenir. Öfkenin arkasında tembellik değil, gerçekten ağır bir yük olduğu kabul edilir. Bu nokta önemlidir. Anlatı, isyancıları yalnız baş belası yapmaz, onların yaşadığı sıkıntıyı meşru bir sorun olarak masaya getirir. Modern kronolojide toplantı, dünya görevinin kaderini belirleyen acil durum oturumudur. Maden üretimi durmuştur. Nibiru altın beklemektedir ve sahadaki personel komutaya güvenini kaybetmiştir. Seçenekler sınırlıdır. Igigiorz zorla çalıştırılacak, yeni ekip gönderilecek ya da bütün yükü devralacak başka bir canlı üretilecektir. Anu'ya haber gönderilir. Enki çağrılır. Büyük Tanrılar Meclisi acil olarak toplanır. Enlil isyanı bastırmak ister. Enki ise şikayetin haklı olduğunu görür. Igigi gerçekten tükenmiştir. Birileri çalışmak zorundadır. Kanallar kendiliğinden açılmayacak, tarlalar kendiliğinden ürün vermeyecek. Modern teoriye göre altın da kendi kendine madenlerden çıkmayacaktır. Enki üçüncü yolu önerir. Var olan düzene yeni bir işçi eklenecek. Igigi'nin taşıdığı sepet onun omzuna verilecektir. Ana tanrıça yaratılış görevini üstlenecek. Abzu'nun kili tanrısal bir özle birleşecektir. Çözüm teknik görünür, fakat sonucu bütün dünya tarihini değiştirecektir. Antik anlatıda insanın temel görevi tanrıların çalışmasını devralmaktır. Modern teoride ise bu, genetik mühendislikle hazırlanmış işçi tür projesine dönüşür. Doğal olarak gelişen bir canlı seçilecek, Anunnaki özüyle değiştirilecek ve madenlerde çalışabilecek zekaya ulaştırılacaktır. Fakat zeka yalnız emri anlamayı değil, emri sorgulamayı da beraberinde getirir. Enki, tanrıların önüne başka bir yol koyar. İsyancıları yok etmek yerine onların yükünü taşıyacak yeni bir canlı yaratılabilir. Bu varlık toprağın maddesinden biçimlenecek, tanrısal bir öz taşıyacak ve çalışmayı devralacaktır. İnsan henüz ortada yoktur ama onu doğuracak fikir tanrıların iş krizinden çıkmıştır. Meclis kararını verdiğinde Igigi'nin ateşi hala Enlil'in kapısında yanmaktadır. Bir tarafta özgürlüğünü isteyen tanrılar, diğer tarafta henüz var olmayan insan vardır. Kimse yeni canlının bir gün şehirler, ordular ve yıldızlara uzanan araçlar kuracağını bilmiyor. Şimdilik ondan beklenen tek şey çalışmasıdır. Ninmah, yaratılış alanını hazırlar. Enki, suyu ve kili inceler. Modern yorumda biyolojik örnekler seçilir. Laboratuvar düzeni kurulur. Tanrısal özün kimden alınacağı ise henüz açıklanmamıştır. Çünkü insanın bedeninden önce ona aktarılacak bilincin bedeli belirlenecektir. Birinci dosyanın sonunda elimizde şunlar var. Göksel bir hiyerarşi, dünyada ağır iş yapan tanrılar, komuta merkezini kuşatan Idigi ve çözüm arayan Enki. Antik tablette yeni varlık, kil ve tanrısal özle yapılacaktır. Modern uzaylı anlatısında ise laboratuvar hazırlanacak, mevcut bir canlı seçilecek ve genleri değiştirilecektir. İsyancılar artık çalışmayacaktı. Tanrıların yükünü taşıyacak yeni bir varlık gerekiyordu. Sizce bu anlatı eski bir yaratılış efsanesi mi? Yoksa çok daha eski bir karşılaşmanın hatırası mı? Yorumlara yazın. Dosyanın devamını kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve Geçmişin Cilvesi'ne abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde o varlığın nasıl yaratıldığını ve insanlığın gerçekten altın için doğup doğmadığını araştıracağız.